10. Gece 10. 11'e doğru otele gireceğim herhalde. Ne kadar sürecek bilmiyorum, göreceğiz. 4 döndüm. Şurada otobüsten indikten sonra kimse İngilizce bilmiyor. Tarif edemiyorlar bana. 7'ye bin dediler bana otelden. Böyle bildiğin şöyle dışından çıkıp şurada bir tren gördüm. Tren istasyonu. Oraya gittim. Orada değil dediler. Bu tarafa dön dediler. Ben şuradan yürürken yukarıdan tramvay geçtiğini gördüm. Burasıymış. İkisinin arasında. Ve şuradan hemen çıkış varmış meğer. Ücretsiz burada toplu taşıma. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Belgrad'dayım, Sırbistan'dayım. Buraya gelişim biraz zor oldu. Geç oldu, güç oldu ama oldu. Neler oldu onlardan bahsetmeyeceğim. Bir önceki videoda merak edenler bakıp izlesin. Buraya gelmeyi düşünenler kesin izlesin. Şimdi hemen Belgrad'ı gezmeye başlıyoruz. Şu anda geldiğimiz yer güzel, harika bir park. Kocaman bir park. Kale Megdan, yani Belgrad Kalesi'nin oraya doğru yürüyorum şu anda. Böyle güzel bir parkın içinden geçerek. Havamız sisli puslu, hafif yağmurlu ama sabah yağıyordu. Şu an durdu en azından. O yüzden sonbahar yapraklarının keyfini çıkarıyorum bolca sokaklarda, parklarda yürüyerek. Şurada sanki manzara göreceğiz gibi. İki nehrin buluştuğu yeri burada görüyor muyuz? Gelin bir bakalım. Hangi iki nehir? Tuna ve Sava nehirleri. Şu an bu solumda gördüğünüz Sava nehri. İleride de şu tarafta da Tuna nehrini görüyorum harita üzerinde. Ve karşınızda Tuna nehri. Ta Almanyalardan geliyor. Avusturya, Slovakya, Sırbistan'a geliyor. Oradan Ukrayna'ya kadar, Moldova, Romanya, Bulgaristan, artık bir sürü ülkeden geçen koca nehirden bahsediyoruz. Ve benim aklıma ne geliyor? Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diye. Sözler hafiften aklımda, tam da değil. Plevne Marşı. Evet, şanı büyük Osman Paşa, Plevne. Sen çok yaşa, öyle. Hala tam hatırlayamıyorum ama Plevne Marşı. Manzara enfes. Kim bilir güneş olsaydı bugün nasıl güzel olurdu. Bu kırmızılar patlardı böyle. Sarılar ayrı patlardı. Evet, tam kesişim noktasındayız şu anda. Tuna ve Sava'nın. Şimdi anıta doğru gidelim. Ve evet, Belgrad beyaz şehir anlamına geliyormuş. Pek çok sebebi olabilir diyorlar. Bir, buradaki taşlar, bu Kale Megdan'ın taşlarının beyaz olması. İki, işte beyaz minareleri. Üç, karla kaplı olduğundaki görüntüsü vesaire. Tam sebebi bilinmese de beyaz şehir demekmiş Belgrad.
Yakın tarihine baktığımız zaman Sırbistan'ın biliyorsunuz pek çok savaş görmüş, oldukça karanlık. Şu anda hissettirdiği ise oldukça huzurlu, keyifli, rengarenk bir şehir. Canlı, kımıl kımıl, oldukça aktif, genci bol, enerjisi bol bir şehir. Tabii sadece Belgrad'ı gördüm. Sırbistan'ın diğer taraflarını bilmiyorum ama Novi Sad'ın işi falan duymuştum hep. Genel olarak Sırbistan için de böyle bir şey belki söyleyebiliriz. Yani barış hakim diyebiliriz ama tabii ki burada yaşayıp deneyimlemek lazım. Bir turist olarak gördüğüm, kendimi güvende hissettiğim keyifli bir yer. Buradan yürünmüyormuş meğersem. Çıktık bir yerlere. Ne yapayım, bunun üstünden mi atlayayım? Allah'ım ya. İnelim şuradan. Devasa bir alan burası ya. Oldukça büyük. Bayağı yürü yürü bitmez bir şekilde. Yani bayağıdır içerideyim. Bu arada tabii ki de nehirde, Tuna Nehri'nde ve Sava Nehri'nde tekne turu yapabiliyorsunuz. Şurada türbe mi var? Bir bakalım ona. Makedonya ve Kosova'da Osmanlı etkisini çok yoğun hissediyordun çünkü çok fazla cami vardı etrafta. Ezan sesleri yükseliyordu hep, işte Türk çarşıları falan. Burası çok daha Avrupa bir yer, yani bizim Anadolu'dan ziyade daha Avrupa'yı hissettiren bir yer. O yüzden Türkiye'den daha farklı bir ülkeye geldiğini hissediyorsun diğer iki ülkeden farklı olarak. Burada neymiş? Türk bayrağı var, bakalım. Damat Ali Paşa Türbesi'ymiş. 1784 yılında Belgrad komutanı iken ölen İzzet Mehmet Paşa'nın mezarı üzerine yapılmış ve ilk Sırp ayaklanmasına zarar görmüştür. 1818-19 yıllarında Belgrad Valisi Maraşlı Ali Paşa tarafından restore edilmiş ve Damat Ali Paşa anısına yaptırılmış. Saat Kulesi, Sahat Tower, 1740-1789 arasında inşa edilmiş. Alanın büyüklüğünü burada çok net görüyorsunuz mesela. İşte şu bütün bu bölgeyi geziyoruz şu anda. İki nehir dediğim burası ve burası. Tuna ve Sava nehirleri. Az önce tam şuradaydık. Toplar, tüfekler, tanklar. Çok lazım. Hiç ilgimi çekmiyor ama göstermiş olayım size şöyle bir. Buradan nereye gidiyoruz? Old Maps, eski haritalar. Çok güzel. Ya en sevdiğim şeylerden biri dünya haritasına bakmak, biliyor musunuz? Bilirsiniz az çok. Böyle açıp nereye gitsem diye bakmak falan. Of. Hadi gelin bakalım. Hello. Kartpostal gibi. Ağaçlar bir harika ya. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sırplara destek veren Fransızlara şükran amacıyla yapılmış. Kılıç tutan bir kadın. İki kabartma var. Bir tarafı çocuklu kadın, diğer tarafı da savaşçılar. Çocuklu kadın Sorbonne'un eğitime verdiği desteği, savaşçılar da Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yapmış Fransız ve Sırp askerlerini betimliyormuş. Ama Bosna Savaşı sırasında Fransız medyası Sırp karşıtı propaganda yapınca Fransa ile dostluğunu bitirmişler. Buraya da böyle bir heykelin üstünü örtmüşler bir kumaşla, siyah bir kumaşla. Sonra tekrar ilişkiler düzelince kaldırmışlar. Sonbahar yapraklarına basmaya bayılıyorum. Buradan çıkmadan önce bir pavilyon varmış burada. Onu da şimdi tam çıkararak gördüm. 1927-1928 tarihleri aralığında inşa edilmiş bir köşk. İçine girip bakalım. Yalnız güneş gösterdi kendini az önce ve gökyüzünün renklerini görüyor musunuz? İçerisi şu an sanat galerisi olarak kullanılıyor. Ağaç dallarından yapılmış. Olga Miltseva. Şimdi hemen yakında Bayraklı Cami varmış. Oraya doğru gidelim. Şu evin balkonunun şirinliği. Binalar o kadar güzeller ki.
Yani sokaklar falan da görüyorsunuz, hep binalar böyle. Yani mimarisi çok güzel. Çok yeşil. Temiz. Çok temiz. Bu 3 ülkeye, yine bu Balkan seyahatinde gittiğim 3 ülkenin içerisindeki en temizi diyebilirim. Şimdi camiyi birazdan göreceksiniz şurada. Osmanlı döneminde 250'ye yakın cami varmış ama ibadete açık tek cami şu anda. 2004'teki Kosova olaylarından sonra bu cami yakılmış. Ama sonrasında tekrardan inşa ettirilip toparlanmış. Uzun bir sürede kilise olarak kullanılmış bir dönem. 22 sene boyunca yazıyor internette okuduğum bilgilere göre. Neler yapıyor insanlar, ne canilikler yapıyor. İkinci el dükkanı buldum. Şu üstümdeki ceket 1900. Burada 0.4 ile çarpıyorsun denarı Türk lirasına çevirmek için. 800 işte 700'ler falan. Bu da mesela aynı şekilde 700 lira. Orada %20 indirim varmış, 600 liraya geliyor. Nasıl buldunuz? Taba rengini alsam mı diye düşündüm ama kenarlardan böyle yırtılmak üzereydi. O patlar yani yakın zamanda diye vazgeçtim. Siyah da bence yakıştı. Hiçbir defosu da yoktu. Ama yani siyah ceketlerim var benim, yani ne gerek var diyerek, çok orijinal bir şey bulmadığım sürece gerek yok diyerek almadım. Tatlı bir bina daha. Renkler çok güzel. Bir yerlerde oturalım hadi o zaman ya. Bir tatlı mı yiyelim, kahve mi içelim, bir kadeh şarap mı içelim, ne yapalım? Biraz dinlenelim. Kaç saattir yürüyoruz. Şöyle sokakta olsun, güneşi alsın. Güneş arada çıkıyor ama olsun. Ve kapalı mekan olmasın, şöyle dışarıda. Bir kadeh şarap içelim bence. Karar verdim. Tam da yerlerine geldik ya. Buraları kafe dolu. Bir yer buluruz şimdi. Fazla kalabalık benim için. Ben böyle ara sokakları seviyorum. Şöyle biraz yürüyüp bir ara sokaklara dalalım. Çok Türk turist var burada da. Sürekli Türkçe konuşan birileri geçiyor yanımdan. Dünyanın çeşitli yerlerinde onlarca ülkeye gittim. İlk defa tabii Balkanlar bölgesinde böyle bir şey yaşıyorum. Çok fazlayız buralarda. Demek ki Türkler de geziyormuş yahu. Meğerse. Tabii ki Türkiye yakınında vizesiz yerlere gidiyoruz ağırlıklı olarak, yani bütçesel ekonomik sebeplerle de. Güzel gezelim, yeter ki gezelim. Güneş, güneş, güneş istiyorum. Öbür kapıdan çıkalım. Bütün binalarda kabartma var. Avare avare dolanmaya devam ederken bir anda Republic Square'e, yani Cumhuriyet Meydanı'na çıktım. Buraya da şöyle bir gelin yakından bakalım şimdi. Sırp Prensi Mihailo Obrenović III'nin atlı heykeliymiş bu. Heykele de yakından bakalım. National Museum. Çalışma saatleri bugün cumartesi 8'e kadar açık. Şurada çalışma saatleri. Giriş 300 denar, yani 120 lira.
gördüğünüzde parlamento binası. Fark ettiğiniz üzere şarap yalan oldu, gün batımı falan yalan oldu. Biraz orada meydanda oturup müzik dinledim, çok keyifliydi. Günaydın, bugün harika güneşli, güzel bir gün var. Daha bir keyifle gezeceğiz. Bugün sonbahar renkleri de böyle güzel canlı canlı gözükecek çekimlerde. Oley oley. İçeri... Hadi girelim içeri. Bu arada sağda da Taş Meydan Parkı var. Sonra da oraya gider biraz yürüyüş yaparız. Ve çıktım. Şimdi parka geçip size içeride ne yaşadığımı anlatacağım birazdan. Öncelikle gezdiğimiz yer Saint Mark Ortodoks Kilisesi. Yani katedral değilmiş. Katedral olunca arkadaşlar yani idari ve dini açıdan önemli gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle bir psikopazın yönetim merkezi oluyor katedraller. Her katedral bir kilise aslında. Ama her kilise bir katedral değil. Burası da bir kiliseymiş. Böyle kilisenin içinde gezinirken, etrafa böyle bakarken, insanların ibadetlerini incelerken bir amca geldi yanıma. Ondan sonra nereli olduğumu sordu. Ben de Türk'üm dedim. Ondan sonra şaşırdı. Hani Türkleri böyle güzel de beklemiyormuş. Benim gibi çirkin oluyorlar falan dedi. Ha dedim siz çirkin değilsiniz falan. Ondan sonra yok dedi hani kökler falan nereden, dedim işte Yunan'dan gelmişler falan, böyle konuşuyoruz. Sonra İngilizcen çok iyi deyip işte biraz ondan bahsettikten sonra bana Hristiyanlık üzerine ve İncil üzerine yaklaşık yarım saat bir konuşma yaptı. Belki yarım saat sürmemiştir, bana öyle gelmiştir. Çok da tatlı bir amcamızdı ama yani beni tabii dine çağırıyor. İşte Müslümanlıktan bahsediyor, Kur'an'dan bahsediyor. Kur'an'ın işte Muhammed'den sonra yazıldığını, onun yazmadığını, gerçek dinin işte İncil olduğunu falan. Benim bir kere bir Müslüman olduğumu düşünüyor, Türk olduğum için. Ben Müslümanımdır, değilimdir, o İncil'i savunur, Hristiyandır, bunlara girmeme de gerek yok da. Yani böyle beni bayağı bir şey yaptı. Hani anlattı, evli misin, bu eşin mi falan, arkada biri duruyordu, yok dedim yalnızım. Sonra böyle bir şey oldum, biraz tedirgin oldum. Niye dedim yani bana bu kadar, hani kendi görüşümü anlatmak istiyorum ama o kadar şey ki anlatamazsın, tartışamazsın da. O yüzden dinledim böyle güzel güzel. Dedi İngilizce niye, İngilizce Bible al, işte İncil al, oku muhakkak dedi. Peki dedim. Eyvallah dedim. Peter Simon amcama teşekkür ediyorum yine de. O da kendince kendi dinini yaymaya çalışıyor. Hiç anlamadığım bir şeydir bu. Müslümanın Müslümanlığı yaymaya çalışması, Hristiyanlar ise bırak isteyen istediğine inansın ya. Bak şimdi bunu Müslümanlar böyle, Müslümanlar demeyeyim, ne diyeyim, fanatikçe dinini savunanlar diyeyim, kızacak. Ama kendisi aynı şeyi yaptığını fark etmeyecek ya da yapsa da doğru bulacak. Fanatik olmayanlar anlayacaktır beni, onlara konuşmuş olayım. Ama elbette ki benim için güzel bir tecrübeydi yine de. Yani ilk defa başıma geliyor çünkü bunca seyahatimde. Oldukça aktif bir kilise. Yani sürekli ibadet ediliyor. İçeriden işte imamlar, imam diyorum. İçeriden din adamları çıkıyor, sürekli birilerini kutsuyor falan. Bir de bugün pazar, onun da etkisi var tabii. Neyse dinden çıkalım. Din mevzundan, konusundan ve şöyle etrafımıza bakalım. Belgrad oldukça yeşil bir şehir. Epey bir parkı da var. Güzel bir şehir, gerçekten güzel. Bir saygı duruşu var galiba ama anlayamıyorum ne olduğunu. Yürüyenler de var. Kime saygı durduğumuzu bilsem duracağım da. Neyse ki kırmızı ışık var. O arada duruyorum. İnternette de baktım, bulamadım hiçbir şey. 16 Ekim bugün. Biliyor musunuz ne oluyor Sırbistan'da? Niye saygı duruşu var? Bir ara bu Novi Sad'da bir metro istasyonun, metro değil işte bilmem, tren istasyonuydu galiba. Tren istasyonu çöküyor. 15 kişi mi ne hayatını kaybediyor falan. Ondan sonra da zaten bu toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Bayağı bir ayaklanmalar falan oluyor. Öyle bir şeyler okudum. Yanlış biliyorsam düzeltin.
Onunla ilgili de saygı duruşları yapılmış epey. Hani onlar çıkıyor karşıma. Ama bugünün tarihi değil. Bilemedim ne oluyor. Bütün yollar falan böyle, girişler kapatıldı. Araçlar durdu, tramvaylar durdu. Bu arada o bahsettiğim şeyde Novi Sad'daki olaydan sonra 16 dakikalık saygı duruşu yapılmış. Bu da kaç dakika oldu yani, hala devam ediyor. Ama dediğim gibi yürüyen insanlar da var. Çok enteresan. Şimdi bir polise sordum. Dedim İngilizce biliyor musunuz? Biliyordu. Neden duruyoruz dedim. Birkaç dakika daha dedi. Yok dedim, yani sebebi ne? Bir sebep yok dedi. Nasıl yani, bir olay, hani bir saygı falan yok dedi. Öyle birkaç dakika durulacak, sonra devam edecek dedi. Bilmiyorum, doğru mu anlaşamadık acaba ya da öyle mi? İçime dert oldu vallahi, lütfen bilen yazsın. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne yaklaşmak üzereyim. Bakalım girebilecek miyiz? Tesla'nın hayatını muhakkak okumanızı ya da izlemenizi, bir belgeselini çok isterim. Edison'un yaptığı o kalleşlikleri bir tekrar dinlemenizi isterim. İnanılmaz sinir bozucu. İkisi de mucit tabii ki. Güzel şeyler başarmışlar. Tesla ama yani çok severim kendisini. Alternatif akımın mucidi. Sırp Amerikan asıllı. Hırvatistan doğumlu. Ama burada epey sahiplenilmiş durumda Tesla. Ve geldik. Giriyoruz. Rehberli turlar var. 1'deki Sırpça, 2'deki İngilizce. Saate bakalım. 12'yi 2 geçiyor. 12'deki İngilizce, Allah'ım keşke beni alsalar. Tüh, 2'de gel dedi. Neyse, gidip bir yerlerde bir şeyler yiyeyim, zaten çok açım. Bu arada kredi kartı geçmiyor kesinlikle. Euro da veremiyorsunuz. Sırp denarınızın olması gerekiyor. Böyle lokal şirin bir yere oturdum. Kahvem bunun içinde sıcak suyla geldi. Burada espresso gibi böyle az. Üstüne istediğin kadar su ekleyip işte hafifletebiliyorsun. Ben komple bütün suyu bocaladım tabii. Bir de avokado tost söyledim. Tost. Ay, burnumu çekip duruyorum. Bayağı soğuk. Ama güzel hava. Geldi. Avokado tostum da geldi. Afiyet olsun. Energy. So what do they consist of? You see this housing over here, the holes, all the internal components inside. It's called a stator because it's static. Does this sound perhaps remind you of something? For example, in your house? A washing machine, exactly. And in fact, over 95% of starts being on its side at first. But in a few short moments, you'll see right now, the egg starts being on its tip. You can see also it's going anti-clockwise. Now why? Now this motor here doesn't have any particular use, just here to spin the egg and attract your attention. Nothing more, nothing less. And the first time. Yeah, you can go that way if you want, no problem. Like this, vertically. Okay, now even people in the back can see it. Okay, straight up. Ready? On three. First landing. Three. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Müzeyle ilgili bilgileri de hemen vereyim şimdi size. 800 denardı. Yani yaklaşık işte 400 lira gibi düşünebilirsiniz. Sadece nakit ödeyebiliyorsunuz. Euro ve kredi kartı geçmiyor. Yarım saat kadar erken minimum gitmeniz gerekiyor ve orada beklemeniz gerekiyor. Yoksa bir sonraki saate kalabilirsiniz. Bir sonraki saat kaçtır? Onu da kapıya böyle her gün yazıyorlar. Çünkü bazen gruplar geliyor ve her saat başı tur olsa da giremeyebiliyorsunuz. 60 kişi alıyorlar içeri sadece. Yaklaşık 45 dakika sürüyor içerideki tur.
Artı tuvalet falan yok. Yani orada beklerken ihtiyaç molası veremezsiniz. Ona göre hazırlıklı gitmeniz lazım. Gezmeye devam ediyoruz. Ne yürüdüm ya. Bütün şehri döndüm. Otele bir uğradım. Şapka değişikliği yaptım. Bu değişmedi gene. Bunu çok iyi biliyoruz bunu. Ne güzel istiyor var ya, yumuşacık da çok seviyorum yani. Bugün güneş var ama dünden daha soğuk. Tam kış güneşi, böyle donduruyor ama çok güzel, bayılıyorum böyle havaya, diri tutuyor insanı. Berrak, harika bir hava. Bugün son günümüz Belgrad'da. Nasıl buldunuz Balkan videolarını? Bakalım izleyecek misiniz ya? Olur da izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen şu butona basmayı unutmayın ya. Ve de takip etseniz falan. Tadından yenmez yorum yapsanız. Yorumlara da cevap veriyorum. Ben daha ne yapayım ya? Valla gerçekten çok uğraşıyorum. Hala da pes etmedim. Hala düşük gidiyor ama yılmadım yani. Devam ediyorum çekmeye, içerik üretmeye. Ya ben beceremiyorum. Mümkün yani. Daha iyi bir şeyler yapmam lazım herhalde. Ama beğenenler en azından beğensin, olur mu? Teşekkürler. Geziyoruz, daha bitirmedik. Daha geziyoruz. Bak şimdi durduk yere beni yoldan çıkardı. Neler var bir bakalım. Bir hamur işi, bir tatlı bir şeyler yiyelim. Şu an acayip tatlım geldi. Nasıl fiyatlar? Mesela şu arkadaşımız 180, yani 0.4 ile çarpıyorsunuz. Kaç? 72 yapar. Ya ben şerbetli bir şeyler istemiştim. Bu bildiğin ekmek gibi bir şey çıktı. Yani kektir diye düşünerek şerbetli olmadığını gördüm de alternatifim yoktu çok. 80 lira. Böyle büyük bir parçaydı tabii. Ben yedikten sonra göstermek aklıma geldi size. Ne yediğimi bilmiyorum, sormayın. Tatlı en azından. Burası da Ulusal Tiyatro. 1869 yazıyor. 1869'da mı inşa edildi acep? Kapıya bakalım, muhtemelen kapalı, içeri giremeyeceğiz. Bu arada buradayız. Bu meydanı biliyorsunuz artık, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Ama tiyatroya bakmamıştım. Evet, kapalı. İngilizce hiçbir şey yok. Doğru telaffuz ediyor muyum hiç bilmiyorum. Skadihe mi, öyle bir şey. Öyle bir bölgeye geldim şimdi. Çok şirin gözüküyor. Biraz burayı keşfedelim hadi. Arnavut kaldırım olunca tabii tam bir Old Town etkisi. Şirin böyle bir sürü kafeler, restoranlar var etrafta. Söyle abim be, söyle. Kim? Toma, bilmiyorum. Okuyamıyorum yani. 1938-1991. Bir Sırp şarkıcı olsa gerek. Şirin şirin restoranlar, tam bir taverna tadında. Hep sokaklarda masalar. Tam bir, yani burası Akdeniz insanının eğlence tarzına uygun. Ama kimseler yok. Belki pazar günü ve akşam ve kış olduğu içindir. Kim bilir? Ya da akşam yemek saati değil henüz. Bu ne ola ki böyle? Yaklaştıkça yazar belki. Burası geleneksel Sırp restoranıymış. İçerisi full. Herkes burada. Müzik de görüyorsunuz. Müziği görmüyorsunuz, duyuyorsunuz. Çalanları gördünüz mü bilmiyorum, camdan yansıyordu. Annem şu arabanın şirinliğe bak hele. Bak bak bak. Ben buna sığamam ki. Ne güzel boyamışlar değil mi? Ama çok tatlı bu sokakta. Burada bitiyor galiba bu bölge. Bir sağ sol devam edelim, ne var ne yok. Yine şurada da büyük bir kilise var. Katedral de olabilir, emin değilim. Sen Alexander bir şeydi. O da görülmesi gereken yerlerden biri gibi yazıyordu internette ama onu da görmeye gitmiyorum. Ama aklınızda bulunsun sizin. Ben şu güzel sokağa girmek istiyorum.
Şu arkadaki şeyin ne olduğunu bilemedim. Haritadan bakayım bir. Yok, bulamadım haritadan da. Şöyle yürüyelim biraz daha. Ay, bunların bu sesine bayılıyorum ya. Geliyor mu kameraya acaba? Hı? Korkma, tamam, ben gittim. Buralarda her yer grafiti. Ay, senin tipini yerim. Burası da botanik bahçe. Girişi kapalı mı bilmiyorum. Deneyeceğim şansımı. Şöyle telefonu hop düşürmeden demirlerden alalım. Kimseyi görmüyorum içeride. Bir bakalım. Saat 6'ya geliyor tabii. Pazar akşamı 6'ya geliyor. Gecenin bir vakti bahçede ne göreceksin? Değil mi? Hava kararacak. Ama olsun. Yine de şansımızı deneyelim. İçinden geçip öbür tarafa gitmek istiyorum. Şöyle bir yeşille doyamadık ya. Hani biraz daha yeşil. Kapalı. Giremedik. Olsun. Burası da botanik gibi. Baksanıza ya renklere. Turuncu turuncu her yer çok güzel. Artık dönüşe geçtim. Bu merkezden bindiğim havaalanına giden bir shuttle. 4 euro. Şey olarak almıyorlar. Böyle bozuk para olarak kabul etmiyor. Kağıt para vermeyi istiyor. Ya da Sırp parasıyla ödeyeceksiniz. Kredi kartı da geçmiyor. Yani ücretsiz değil bu. Nikola Tesla Havalimanı'na geldim şimdi. Artık Belgrad'dan dediğim gibi ayrılıyoruz. Şuradan karşıya geçsem üzülmeden. Özetleyelim mi arkadaşlar, ne yaptık? Önce İstanbul'dan Makedonya'ya, yani Skopje, Üsküp'e uçtuk. Oradan Kosova'ya gittik. Oradan Kosova'dan geçmeye çalışırken patladık. Geçemeyeceğimizi öğrendik Sırbistan'a. Makedonya üzerinden geçiliyormuş. O yüzden tekrar Makedonya'ya döndük. Oradan yine otobüsle uzun bir yolculukla Belgrad'a geldik. Buradan çıkardığımız sonuç şu oluyor ki kesinlikle bu üç ülkeyi yapacaksanız sıralama olarak önce Sırbistan'a gelmeniz, sonra Kosova'ya geçmeniz, oradan da Üsküp'e geçmeniz karayoluyla ulaşım yaparak mantıklı olacaktır. Araç kiralayabilirsiniz yine ülkeleri gezmek için ama şeylere bakarsınız, ayrıntılarına ne oluyor, ne ihtiyaç var diye. Ben otobüsle gezdim buraları. Buradan 3 video çıktı zaten. Hepsinde detaylı anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşelim o zaman. Kim bilir nerede, ne zaman, nasıl olacak. Ben de bilmiyorum valla. Hadi bay bay.